Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda battaniye yapımını anlatacağım. Alize Pufi'den tığ kullanmadan elle örülen battaniye anlatımını yapacağım. 100 gramı 9 metre uzunluğunda olan bir ip arkadaşlar. Renk kodu ise 300. 2 bu renkte örmek isterseniz ben tek kişilik battaniye örüyorum. 160'a 2 enimiz 160 santim, boyu ise 2 metre arkadaşlar. Toplamda 18 tane ip kullanacağım. Ben kısa bir anlatım yapacağım. Tek motifini göstereceğim. Büyük motifi videoda anlatmak zor arkadaşlar. Battaniyenin tamamını da göstermek. O yüzden tek motif göstereceğim. Modelimiz zaten onun katları artı 2 ilmekten oluşan bir model. Ben 82 ilmekle başladım. Sizler de istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi örüyorsanız daha küçük, çift kişilik örecekseniz de daha fazla ilmeği başlayabilirsiniz. Ben tek kişilik için 82 ilmekle başladım. Modelde 10'un katları artı 2 ilmekten oluşuyor. 10 artı 2, 20 artı 2, 30 artı 2 diye devam ediyor. Şimdi tek motif olarak anlatacağım. İlk sıramızdan başlayalım. Şu şekilde ilmeklerimi ayırdım. 12 ilmek olarak buraya ayraçla belirledim. İlk iki sıra düz olarak öreceğiz. Şimdi önce battaniyemizin ilk sırası için zincir atıyorum şu şekilde. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerek zincirimizi atıyoruz. Ayraç kısmımıza kadar zincirlerimizi attık. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bununla birlikte 12 ilmeğimiz var. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İpimi çevirdim. Düz olarak örüyorum. 2 sıra düz öreceğiz. Çekmiş olduğumuz zincirin şu üst kısımlarından ikinci sırayı örüp ilmekleri buralardan geçiriyoruz. Toplamda 12 ilmeğimizin olması gerekiyor. Kalp motifimiz için 8 ilmeğe, kenarları için de ikişer ilmeğe ihtiyacımız var. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. İpimi şu şekilde rahat örebilmek için diğer tarafa çeviriyorum. 2 sıra düz ördükten sonra modelimizin yapılışına geçeceğiz. Kalp modelini anlatmış olacağım.
Bir sıra daha örelim arkadaşlar. Bu taraftan başlayalım kalp motifimizi oluşturmaya. Tekrar bir sıra düz örüyorum. Örgümüzün tersine hiç dönmüyoruz arkadaşlar. Hep ön yüzde örüyoruz. Düz ilmeklerimizi bu şekilde ipi arkada bırakıp önden ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Örmesi hem çok kolay hem de çok keyifli arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ördükten sonra battaniyemizin tabanını oluşturmuş olduk. Sizler de istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Onun katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Şimdi ben ilk 2 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmeği de ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu ilk ilmekler düz olacak, kenar ilmeklerimiz. İkinci ilmekler. Burada ilk ilmekten sonraki ilmeğim ters. Burada da son ilmekten önceki ilmeğim ters olacak. Ortada olan 8 ilmekle motifimizi öreceğiz. Şimdi kalp motifimizin ilk sırasını örüyoruz. Şu şekilde bir ilmek düz örüyorum. İpimi çeviriyorum. Şimdi ikinci ilmeği ters örüyorum. Bu defa ipi öne alıp önden ilmeğin içerisine geçirip ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi kalp motifimize başlayacağız. Başlarken 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek düz ördükten sonra dördüncü ilmeği 2 ilmek düz örüyoruz arkadaşlar. 2 ilmek düz ördükten sonra şu şekilde 3. ve 4. ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. 4. ilmeği üstten sağa çeviriyorum. Hemen sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra 3. ilmeği de örüyorum. 3 ve 4. ilmeğin yerleri değişmiş oldu. Şimdi 5. ilmekteyim. 5. ve 6. ilmeğin yerlerini değiştireceğim. 5. ilmeği sol tarafa çevirip 6. ilmeği sağ tarafa sıradaki ilmeğimle düz olarak örüyorum. 6. ilmeği ise 5. ilmeği ise sol tarafa çeviriyorum. Kalbimizin ilk sırasını örmüş oluyoruz. Daha sonra 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters öreceğim. İpimi öne alıyorum. Bu defa bu şekilde örüyorum. Ters. Sondaki ilmeği ise yine düz olarak örüyorum. Şimdi kalp motifimizde ikinci sıraya geçmiş oluyoruz. 1 ilmek bu kenarda düz örüyorum. Daha sonra ipimi öne alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Ters ördükten sonra 1 ilmek düz örüyorum. Hemen buradaki ilmeğimizi, yani sıradaki şu şekilde sayarsak 1 2 3 üçüncü ilmeği sola çeviriyorum. Düz olarak örüyorum. Şu altta kalan ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. 2 ilmek daha düz örelim. 1 2. Şimdi burada şu şekilde düzlerden sayalım. 1 2 3. Buradaki ilmeği sağa çeviriyorum. İkinci ilmeği düz olarak alttan örüyorum. Üstten de bu ilmeği örüyorum. Sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Her sırada ilmekleri, buradaki ilmekleri sağa kaydırıyoruz. Buradaki ilmekleri de sola kaydırıyoruz ki kalp görünümünü verelim. Şimdi bir ilmek ters. Şimdi sondaki ilmeği düz örüyorum.
Kalp motifimizin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sırasını örmeye geçiyorum. İpimi şu şekilde sol tarafa çevirip ilk ilmeği düz, ikinci ilmeği ters. Şimdi üçüncü ilmeğimizi de kaydıracağız. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin de yerleri değişecek. Üçüncü ilmeği sola, dördüncü ilmeği sağa çeviriyorum. Hemen ipimde olan sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra çevirmiş olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Kalbimizin ortasında 4 ilmek var. Bunları düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimizi düz ördük. Sıradan sayarsak 1 2 3 4 5 6 kalp motifimizde 6 ilmeğimizi ördük. Şimdi 7. ve 8. ilmeğin yerlerini değiştireceğim. 7. ilmeği üstten sola, 8. ilmeği alttan sağ tarafa çevirip ipimde olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Şimdi ters ilmeğime geldim. Bir ilmek ters örüyorum. Sondaki ilmeği düz örüp kalp motifimizde olan, şurada bir ilmek atlamışım arkadaşlar. Hemen bir ilmek ters, sondaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Kalp motifimizin 3. sırasında tamamlamış olduk. Şu şekilde sayabiliriz. 1 2 3. Şimdi kalp motifimizde 4. sıramızı örmeye geçelim. İlk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği ipimi şu şekilde öne alıp ters örüyorum. İpi tekrar arkaya çeviriyorum. Bu sırada kalp motifimizde olan bütün ilmekleri düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek ters, sondaki ilmeği düz olarak örüp kalp motifimizin 1 2 3 4. sırasını da tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu sırada tekrar kalp yapımına geçeceğiz. Şuradan başlayacağız arkadaşlar. Birinci sıradan başlayacağız. Fakat kalp görünümünü elde etmek için de buradaki ilmekleri şu şekilde çevirip ilk sıramızı öreceğiz. İkinci kalp motifimizin ilk sırasını örmüş oluyoruz. İlk ilmeğimizi, birinci ilmeğimizi düz, ikinci ilmeği ters. Şimdi üçüncü ve dördüncü ilmeğimizin yerlerini değiştireceğiz bu şekilde. Üçüncü ilmeği üstten sol tarafa, dördüncü ilmeği alttan sağ tarafa çeviriyorum. Sıradaki üçüncü ilmeğimi örüyorum. Şöyle. Şimdi kalp motifimizin birinci sırasında olduğumuz için kalp motifimizde olan 3. ve 4. ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. Şu şekilde 3 ile 4'ü değiştiriyoruz arkadaşlar. 4. ilmeği üstten sağa çeviriyorum. 3. ilmeği de alttan sol tarafa çeviriyorum. Şimdi 5. ve 6. ilmekteyiz. 5. ilmeği üstten sol tarafa, 6. ilmeği ise alttan sağ tarafa. İsterseniz önce bunu, daha sonra bunu ya da önce bunu, sonra da bunu örebiliriz. Şu şekilde. Önce alttakini örelim düz olarak. Daha sonra üstten ördük. Şimdi 7. ve 8. ilmeğin de yerlerini değiştireceğiz. Şu şekilde. 8. ilmeği üstten sağ tarafa çevirip örüyorum. 7. ilmeği de alttan sola çevirip örüyorum. Şimdi buradaki ters ilmeği her zaman ters örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Hem birinci motifi
tamamlamış olduk. Hem de ikinci kalp motifimizin birinci sırasını örmüş olduk. Şimdi tekrar sonraki sıraya geçiyorum. İlk ilmeği düz, ikinci ilmeğimi ters. Şimdi burada üçüncü ilmekle dördüncü ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Yani şuradaki ikinci sırada olduğumuz gibi. Hemen buradaki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Üstten sol tarafa çevirip düz örüyorum. Daha sonra üçüncü ilmeğimi alttan sağ tarafa çevirip düz örüyorum. Kalbin ortasında olan iki ilmeği düz örüyoruz. 1 2 buradaki sayarsak 1 2 3 4 5. ve 6. ilmeğin yerini değiştireceğiz şu şekilde. 5. ilmeği üstten sağ tarafa, 6. ilmeği alttan sol tarafa çeviriyorum. Düz olarak örüyorum. Örmesi gerçekten çok kolay. Bilmeyenler için zor gibi görünse de ördükçe elimiz alışıyor. Kolaylıkla örebiliriz. Bir dakika arkadaşlar. Kalbimde 8 ilmeğimin olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada bir hata yaptık sanırım. Hemen sökelim. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatayı nerede yaptık? Onu bulalım hemen. Sanırım hatayı arkadaşlar. Şöyle sökmeye devam ediyorum. Sanırım şurada bir yerde yaptık arkadaşlar. Her zaman kalp motifimizin ilmeklerini sayalım. 8 olması gerekiyor. Bazen arada ilmekler karışıyor. 7 olabiliyor. Şu anda olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şu ilmeği sola çevirip örüyorum. 6. Burada 2 ilmeğimiz var. Sanırım burada bir yerde yanlışlık yaptım. Hemen şu şekilde. Bazen şu alttaki ilmeği örmeyi unutabiliyoruz. O yüzden ilmek sayısı azalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu an hata yok arkadaşlar. Örmeye devam edelim. Bir ilmek ters. Bir ilmek sondaki ilmeği düz olarak örüp sonraki sıraya geçelim. Hemen ilk ilmeği düz, ikinci ilmeği ters örüyoruz. İlmeği arkaya çevirdim. İlk ilmeği düz örüyorum, birinci ilmeği. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerini değiştiriyorum. Üçüncüyü üstten sol tarafa çeviriyorum. İkinci ilmeğim altta kalıyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Burada hata yapıyoruz genelde. Üçüncü ilmeği de alttan düz olarak ördüm. Şimdi dördüncü ilmeğimi düz ördüm. Beşinci ilmeği düz olarak örüyorum. Altıncı ve yedinci ilmeğim kaldı. Altıncı ilmeği sola çeviriyorum. Yedinci ilmeği alttan düz sağa çeviriyoruz. Yedinci ilmeğimizi de üstten sol tarafa çevirip düz örüyoruz. Sekizinci ilmeği de düz olarak örüp kalp motifimizin ikinci sırasını da tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir ilmek ters, kenar ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Normalde kalp aralarında 2 ilmek var arkadaşlar. Buralar kenar kısımları olduğu için bir ilmekten sonra kenar ilmeği ile 2 ilmek. Şimdi kalp motifimizde 3. sıramıza geçelim. Hemen kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği ters. Burada yine kalp motifimizin 3. sırasında kaydırmaya devam ediyoruz. İkinci ilmeği sol tarafa, birinci ilmeği alttan sağ tarafa çevirelim. Önce ikinci ilmeği ördüm. Birinci ilmeği alttan çevirdim. Ördüm. Şimdi kalp motifimizin ortasında 4 ilmek var.
1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. 7. ve 8. ilmeğim kaldı. 7. ilmeğimi üstten sola, 8. ilmeğimi alttan sağa çeviriyorum. Yani ilmekleri çevirerek kalp görünümünü elde etmiş oluyoruz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmeğimiz varsa hata yoktur. Biraz önceki gibi bazen 7 ilmek olabiliyor. Arada bir ilmek karışmış olabiliyor. Sondaki ilmeği de düz olarak ördüm. Kalp motifimizin 3. sırasını da tamamlamış olduk. Motifimizde 4. sıraya geçelim. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. 4. sırada kalp motifimizde olan 8 ilmeği düz olarak örüyoruz. Zaten 4 sıradan oluşan bir model. 5. sırada tekrar diğer kalp motifinin 1. sırasını başlamış oluyoruz. 8 ilmek ördüm. 1 ilmek ters. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi sonraki sıraya geçiyorum. Yine ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkinci ilmeği ters olarak örüyorum. Şu sırayı tekrar birlikte örelim. Kalp motifini anlatmış olayım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimiz var. Yani sonraki kalp motifimizin 1. sırasına, yani şu sıraya dönmüş oluyoruz. Hemen ilk ilmeği 1. ilmekle 2. ilmeğin yerini değiştireceğim. Şöyle 2. ilmeği alttan sağa, 1. ilmeği ise sola çeviriyorum. Daha sonra buradaki 3. ve 4. ilmeğin yerlerini de değiştiriyoruz 1. sıramızda. Yine 3. ilmeği alttan, 4. ilmeği üstten çevirip düz olarak örüyoruz. Daha sonra 5 ile 6. ilmeğin yerlerini de çeviriyoruz. 5. ilmeği üstten sola, 6. ilmeği alttan sağ tarafa çeviriyorum. 7 ve 8. ilmeklerimiz kaldı. 7. ilmeği alttan sola, 8. ilmeği de sağ tarafa çevirip kalp görünümünü elde etmiş oluyoruz. Yani 3. kalbimizin de 1. sırasını örmüş olduk. Diğer sıraları da göstermiş olduğum gibi örelim arkadaşlar. Ben size şimdi örmüş olduğum battaniyeyi de göstereyim. Ekrana sığdığı kadar göstermeye çalıştım. Kalp motiflerimiz 8 ilmek, aralar 2 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Kenarda da yine 2 ilmek var. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Onun katları artı 2 ilmekten oluşan bir model. Eğer battaniyeyi bu şekilde kalpli olarak örmek istiyorsanız onun katlarının artı 2 ilmekten battaniyenizin kurulumunu yapabilirsiniz. Şimdi benim battaniyem devam ediyor arkadaşlar. O yüzden kapatmayı da size yine küçük parçamızda göstereyim. Şimdi 2 sıra bu son ilmeğimizi düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Sonraki sıraya çıkmış oldum. Bir ilmek ters. Hatta düz olarak örelim arkadaşlar. Çünkü başlarken de şu kısmı düz olarak başlamıştık. Artık bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Son motifimizi tamamladıktan sonra 2 sıra düz örüp kapatmamızı yapalım. Şimdi ben 2 sıra, yani bir sıra örmüş oldum. Bir sıra daha
düz örüp geleyim. Kapatmayı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Sonraki sıraya geçip bir sıra daha düz örüp gelelim. İkinci düz sıramı da tamamladım. Kapatmayı ben bu taraftan yapacağım. Bu şekilde daha güzel olduğunu düşündüm. Farklı kapatma yöntemleri varsa bilmiyorum arkadaşlar. Sizler de araştırıp yapabilirsiniz. Şu şekilde kapatıyorum. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirip kapatma işlemini yapıyorum. Bu şekilde kapattım. Şu son ilmeği de öreceğim. Buradan ilmeğimi kesip sabitleyeceğim arkadaşlar. Düğüm yaparak sabitleyeceğim. Kapatma işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Sizler de beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarım için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.